adlı 2. Bayezid, Fatih'in oğlu ve Yavuz Sultan Selim Han'ın babası olan Bayezid 1447 yılında Dimetoka'da doğmuştur. 8 yaşında Hadim Ali Paşa'nın nezaretinde Amasya valiliği verilmiştir. Devrinde en iyi şekilde öğrenim görmüş, Arapçayı ve Farsçayı öğrenmiştir. Molla Selahaddin, Milim Çelebi, Hamidi ve Molla Abdülkadir gibi devrin önde gelen alimleri elinde yetişen ve Şeyh Vefa gibi mutasavvıflardan da istifade eden Bayezid babası Fatih ve dedesi 2. Murad gibi ilim ve sanat adamlarına değer vermiş, Amasya valiliği zamanında etrafında ilim ve sanat meclisleri oluşturmuştur. Bu dönemde zevk ve eğlenceye düşkün olan Bayezid'i babası azarlamıştır. Hatta bu durumdan sorumlu tuttuğu Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'yi cezalandırmak istemiştir. Ancak Şehzade kendisini toplamış ve bu hallerini terk etmiştir. 20 Mayıs 1481 tarihinde tahta çıkan Bayezid, bir süre kardeşi Cem Sultan ile saltanat mücadelesinde bulundu. Cem'in mağlubiyetinden sonra Avrupa'ya geçmesi üzerine ihtiyatlı davranmak zorunda kalan 2. Bayezid, Cem'in 25 Şubat 1495 tarihinde vefatından sonra farklı ve kararlı bir siyaset izledi. Edebi kişiliği. 2. Bayezid, padişah olduktan sonra da ilim, edebiyat ve sanatla ilgilenmiştir. Adlı mahlasıyla şiirler yazan ve divan sahibi bir padişah olan 2. Bayezid, hat sanatı ile de uğraşmış, Farsça şiirler de yazmıştır. Ayrıca tarih yazıcılığına önem vermiş, Tursun Bey'e Tarih, Liyebul, Fethi ve Kıvamiye'de Fethi, Name-i Sultan Mehmed adlı eseri yazdırmıştır. O, şair, yazar ve sanatkarları himaye ederek Türkçenin gelişmesine de yardımcı olmuş, hatta onların açık ve anlaşılır Türkçe ile yazmalarını istemiştir. Saltanatı oğlu Selim'e bırakarak Dimetoka'ya giderken 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat eden 2. Bayezid, ince zevk sahibi, şiire ve sanata düşkün bir şair olarak görülür. Adlı, sözlerini ölçülü ve hesaplı söyleyen bir şairdir. Divanında ilk şiir olan Münacatı, bir düsturname olup, hayatının sınırlarını çizer. Tabiata ibret gözüyle bakan şair, varlık arkasında hakkı, asıl sevgiliyi görür ve onun karşısında halden hale girer. Hikmetli şiirler de yazan ve bu yönüyle babasına ve kardeşine göre üstün olan Adlı'nın yer yer orijinal ve kendine has söyleyişleri de görülür. Şiirlerinde rind ve derviş tavırları sergileyen Adlı, çoğu zaman sevgili karşısında bir dilenci ve köle olduğunu ifade eder. Adlı'nın en önemli özelliği, beyitlerinde tenasüp sanatına en güzel şekilde yer vermesidir. Şiirinde yer yer deyimlere ve halk söyleyişlerine rastlanan ve tezatlı söyleşileriyle dikkat çeken Adlı'nın Mihri Hatun üzerinde etkisi görülür. Gazellerinin sayısı 150 civarında olan şair, babasının, Ahmet Paşa'nın ve Melihi'nin, Gönül, redifli manzumelerinin etkisiyle bir de, Gözüm, redifli murabba yazmıştır. Kısmen Necati'den etkilenen Adlı, gönülden çok akla hitap eden hikmetli şiirler yazmıştır. Yer yer Farsça tamlamalar kullanmasına rağmen, açık ve anlaşılır bir dili vardır. Şiirlerinde anlam derinliği, üslubunda inişli çıkışlı söyleyişler ile hayallerinde güzellik ve özgünlük bulunan Adlı, daha çok 5 ve 7 beyitten oluşan gazeller yazmıştır. Onun bazı gazellerinde mahlasını sondan bir önceki beyitte kullanması dikkat çeker. Adlı'nın bir gazeli, Hab, gafletten uyanıp zinet, eşyara bak. Kudret, hakka nazar kıl revnak, eshara bak. Gözün aç gör nice ihya oldu envat izlemeyin. Haşır ve ecsada o münkir iddüge inkara bak. Sebz, pus olup kıyamat vurdular her bir seçer. Kıldılar secde huzur, kalb ile kursara bak. Minber, işah üzere çıkmış vazider murb içemen. Selsebil hayatını tefsiri der enhara bak. Meşrebün abı revan gibi eğer saf eyleyip. Aşık ısadık geçersen gel berudidara bak. Har fikri bülbüle gülden komaz bu ili vefa. Yok hesabına say ayarı beru gel yara bak. Yarın anda kalmayın dirsen figan uzarda. Adliya bunda işit bugün figan uzara bak. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoları